Covid-19 yani koronavirüsün ülkemizde de görülme vakaları başladı biliyorsunuz ki. Kanalımızda şimdiye kadar virüsten korunmak için yapabileceklerinizi konuştuk, paylaştık. Ancak kanala gelen sorulardan anlıyoruz ki artık hasta birine bakım veya koronavirüs pozitif iseniz evde tedavi için neler yapacağınızı da anlatmamız gerekiyor. Evde bakım deyince şaşırmayın, pek çok vaka, hatta dünya starları bile Tom Hanks ve eşi NBA oyuncusu Rudy Gobert gibi biliyorsunuz ki evlerinde kendi karantina şartlarında iyileşiyorlar. Altını çize çize söylemek istiyorum ki koronavirüse yakalanan herkes ölmüyor. Bu hastalığın ölümcül seyrettiği durumlar özellikle yaşlılarımız ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız. Akciğer hastalığı, kalp hastalığı ve diyabet gibi altta yatan bazı ciddi tıbbi rahatsızlıkları taşıyan herhangi bir yaştaki kişi de riskli grupta. Eğer siz bu grupların dışında kalıyorsanız doktorunuz size korona pozitif teşhisi koyup evinize dinlenmeye, daha doğrusu tedavinizi evde yapabileceğinize kanaat getirdiyse şaşırmayın. Bu tüm dünyada olduğu gibi olması gereken normal bir süreç. Tabii bu konuda evde neler yapabileceğinize dair kafanız karışık olabilir. Şimdi bunlardan bahsedeceğim sizlere. Özellikle acil durumları bilmeniz lazım. Tedaviye başlamış olabilirsiniz ama bu acil durumlarda yeniden sağlık kuruluşları ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Nefes darlığınız varsa, göğüste kalıcı ağrı veya baskı hissi varsa, mavimsi dudaklar veya yüz varsa, bunları kendinize veya hasta birine bakıyorsanız, o kişide görürseniz hemen yardım isteyin. Çünkü genelde oksijenlenme ile alakalı bir sorun varsa biz bu bulguyu görüyoruz. Akciğerlerimizde daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz bu virüsün nasıl yayıldığına dair gördüğünüz gibi akciğerlerde ne oluyordu? Bir iltihap doluyor ve akciğerlerdeki hava değişimi yapan kesecikler de aynı şekilde doluyor. Dolayısıyla oksijenlenme bozuluyor. Oksijenlenmenin bozulduğunu vücudumuzdaki dolaşan kanın oksijen miktarının azalmasından anlıyoruz. Eğer kandaki oksijen seviyesi azsa dudaklarda morluk olabilir veya nefes darlığı yaşayabilirsiniz veya kalbinize de yeteri kadar oksijenlenmemiş kan geldiği için bir göğüs ağrısı olabilir. Ev bakımında kendiniz veya hasta yakınınız için yapmanız gerekenler var. Kişiyi kendinize dahil olmak üzere diğer insanlardan mümkün olduğunca uzakta bir odada bekletin. Hasta olan siz iseniz bu ve size sayacağım diğer maddeleri kendiniz için sağlayacaksınız. Evde kendinizi izole etmeniz gerekiyor. Mümkünse ayrı bir banyo kullanılmasını, ayrı bir tuvalet kullanılmasını sağlamanız lazım. Tabağını, bardağını, havlularını ve yatak takımları gibi kişisel ev eşyalarını asla ve kat'a paylaşmamanız gerekiyor. Hasta yanında olmanız gereken durumda hem kendiniz hem de hasta kişi maske kullanmalı. Maskeleri tek kullanımlık ayarlamaya özen gösterin ve uygun şekilde çöpe atmalısınız. Maskelerde unutmayın, 3 katlı maskelerin arasında filtreli bir tabak olması lazım. Standart gözenekleri açık olan maskeleri kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Hasta kişinin başkalarının etrafında olması gerekiyorsa evde, araçta veya tabii ki de doktor ofisinde maske takması mutlaka gerekiyor. Belirtmem lazım, bu dönemde ziyaretçi asla alamazsınız. Sevdikleriniz sizden uzakta, sağlıklı ve güvende olacaklar. Tabii ki sosyalleşmeyin demiyorum. Hayatta sosyal mesafe koymak veya sosyal izolasyonu koymak asosyal olmak demek değildir. Görüntülü konuşma cihazlarımız var. Artık herkese çok daha rahat iletişim kurabiliriz. Özellikle hasta kişiyle etkileşime girdikten sonra ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkamanız gerekiyor. Sabun ve su hazır bulunmuyorsa en az %60 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanmanız lazım. Elleriniz kuruyana kadar birbirine sürün. Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçınmanız gerekiyor. Ellerinizi yıkarken parmak uçlarınızı da adeta yıkamayı ihmal etmeyin. Belki de avucunuzun içerisine aldığınız bir sabunu böyle tırnaklarınıza kaşıyarak tırnaklarınızın içlerine bile yedirebilirsiniz. Çamaşırları iyice yıkamalısınız. Çamaşırlar kirliyse tek kullanımlık eldivenler giyin ve yıkanma sırasında kirli çamaşırları vücudunuzdan uzak tutun. Eldivenleri çıkardıktan hemen sonra ellerinizi yıkamanız lazım. Eldiveni çıkartırken elinizden genellikle kirli olan yerlere dokunma ihtimalimiz artar. Dolayısıyla çıkartma tekniklerini iyi bilmeniz gerekiyor. Eldiven kullanmak ellerinizi yıkamamanız gerektiği anlamına gelmez veya elinizin hijyenik olduğu anlamına da gelmez. Eldiveni o esnada virüsü daha fazla almayı engellemek için takıyoruz ama takmayı bitirdikten sonra, yani işlemimiz bittikten sonra eldivenleri çıkartınca hemen yine ellerimizi temizlememiz gerekiyor. En önemlisi de semptomlarınızın azalması için doktorunuzun reçete ettiği ilaçları kullandığınızdan mutlaka emin olun. Hasta kişinin çok fazla sıvı içtiğinden emin olun. Ateşin yükselmesiyle birlikte vücudun su kaybının fazla olabileceğini asla ihmal etmeyin. Tüm bu süreç sonunda ise çok insan birkaç gün semptomlarını yaşar ve bir hafta sonra iyileşirler. Tüm dünyada vaka verilerine baktığımız zaman karşımıza
karşımıza çıkan tablo bu. Ancak iyileşme tamamlansa bile virüsü yayabildiğini unutmayın. Semptomlar ortadan kalkar ve birkaç gün daha bulaştırıcılık devam edebilir. Sormak istediğiniz diğer soruları videomuzun altındaki yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Sağlıkla kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.